Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda çıkalı daha 2 hafta olmasına rağmen bana en çok sorulan telefonların başında olan ve bu senenin en çok satacak iki telefonunu Galaxy A54 ile A34'ü detaylıca karşılaştıracağız ve aradaki 1500 TL farkı verip A54 almak mantıklı mı yoksa A34 mi alalım? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Öncelikle fiyatlardan başlayalım. Galaxy A54 8 GB RAM, 128 GB'lık depolamayla Avrupa'da 490 Euro iken tam da tahmin ettiğim gibi ülkemizde 13.500 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Fakat bunlar Samsung Türkiye fiyatı, yani Trendyol'da, Turkcell gibi diğer mağazalarda 12.000 TL'ye bulunabiliyor. Galaxy A34'e baktığımız zaman da yine 8 GB RAM, aynı şekilde 128 GB depolamayla yurt dışında 350 Euro iken tahmin ettiğimden biraz daha yüksek fiyatla, yani 10.500 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Galaxy A34'te şu an için bir fiyat düşüşü olmadı. Yani Samsung Türkiye'de fiyatlar neyse diğer sitelerde de fiyatlar birebir aynı. Ayrıca bu videoyu sonradan da izliyor olabilirsiniz. Bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra izliyorsanız bu fiyatlar tamamen değişmiş olabilir. O yüzden güvenilir ve güncel fiyatlarına ulaşabileceğiniz satın alma linklerini hem açıklamalara hem de yorumlara A54 ve A34 için koyacağım. Oradan siz de kontrol edebilirsiniz. Bana destek vermek, bu tarz karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak tasarımlarla başladığımızda açıkçası tasarım anlamında iki cihazın da neredeyse birebir olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle arka taraftan baktığımızda aynı kasa yapısı, aynı kamera dizilimleri, birebir tasarımlar bizleri karşılıyor. İki cihazın da tasarımını fazlasıyla beğendiğimi belirteyim. Hem Galaxy A54 hem A34 Galaxy A serisi bir cihaz gibi değil de sanki bir S serisi hissiyatı uyandırıyor. Tasarım yönünde şu ana kadar en beğendiğim A serisi cihazlar diyebilirim. Malzeme yapısı, kalite açısından Galaxy A54 A34'ün bir adım önünde. A54'te cam bir arka kapak ve plastik çerçeveleri görebiliyoruz. A34'e baktığımız zaman tamamen plastik bir yapıyla karşı karşıyayız. Hissiyat açısından iki cihaz da kötü değil ama tabii ki çok kaliteli olduğunu da söyleyemem. Burada dengeyi korumak gerek. Kalınlık yönünde iki telefonumuz da birebir aynı iken ağırlık kısmında A54 3 gram daha ağır. Ama elinize aldığınızda iki cihaz arasındaki kalınlık ağırlık farkı hiç hissedilebilecek düzeyde değil. Renk seçenekleri kısmında iki telefonumuzda da aynı renkleri görebiliyoruz. Bence özellikle sarı rengi her iki cihaza da oldukça yakışıyor. Ön taraflara baktığımız zaman burada iki cihazı ayırabilmek net şekilde mümkün. A34'te maalesef ki damla çentik tasarımını görüyoruz. A54'te ise delik çentiğe yer verilmiş. Ön taraftan baktığımızda A54'ün çok daha şık durduğunu söyleyebilirim. Çerçeveler, ekran, kasa oranı açısından iki cihaz da başarılı ama kullanırken delik çentiğin verdiği deneyim çok daha iyi diyebilirim. Damla çentik cihazı biraz daha alt seviyede hissettiriyor. A34'ün tasarım anlamındaki en büyük eksisi bana soracak olursanız kesinlikle damla çentiği. Bunun haricinde iki telefonun tasarımını oldukça beğendiğimi belirteyim ama burada bir kazanan belirlemek gerekirse kesinlikle kazanan Galaxy A54. Ekranlara baktığımızda iki cihazımızda da Super AMOLED panelleri görebiliyoruz ve burada birebir aynı paneller kullanılmış. Galaxy A54 6.4 inç Full HD Plus 120 Hz tazeleme hızıyla gelirken Galaxy A34 ise biraz daha büyük bir ekranla 6.6 inç yine Full HD Plus 120 Hz tazeleme hızına sahip. İki ekrana baktığımız zaman piksel yoğunluğu netlik açısından A54 kağıt üstünde bir adım önde gibi dursa da iki cihazda da gayet keskin görüntüler ve gerçeğe yakın renkler alabiliyoruz. Hem deneyim açısından hem de bir şeyler izlerken arada çok bir fark yok. HDR desteği iki ekranda da yok. Ama yine de hem A34
hem de A54 ekran yönünde sizi hiçbir şekilde üzecek telefonlar değil. Bunun haricinde parlaklık olarak da maksimum 1000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Hem panel kalitesi üst seviyede tutulmuş hem de 120 Hz'e beraber gayet akıcı, güzel bir deneyim alabiliyoruz. Şimdi işlemciye, performans konusuna gelirsek burada biraz işler karışık. Galaxy A54'e baktığımız zaman Exynos tarafındaki orta segmentin en iyi işlemcilerinden Exynos 1380'e yer verilmiş. Bu işlemci gerçekten Exynos tarafındaki en iyi işlemcilerin başında geliyor. Ayrıca 8 GB RAM ve UFS 3.1 depolama biçimiyle de gerçekten güzel bir donanım A54'e konumlandırılmış. A34'e baktığımız zaman da Dimensity serisinin güçlü işlemcilerinden Redmi Note 12 Pro'da da bulunan Dimensity 1080 Yonga setini görüyoruz. Performans anlamında iki cihaz arasında çok büyük bir uçurum yok. Performans testlerine baktığımız zaman da Antutu'da A34 475.000 alırken A54'te de 500.000'in üstüne çıktığını görebiliyoruz. Tabii ki işlemci yönünde hem testlerde olsun hem de oyun tarafına baktığımızda Exynos 1380'in Dimensity 1080'den bir adım önde olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ancak PUBG tarafında bir kısıtlamaya maruz kalıyor. Galaxy A54 rahat bir şekilde 60 FPS oynatabilecekken maalesef ki sadece 30 FPS desteğimiz var. A34'te ise 60 FPS'i tüm ayarlarda rahatlıkla alabiliyoruz. Genshin Impact gibi şu anda mobil dünyanın en çok sistem zorlayan oyununda A54'ün çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada aradaki performans farkını net şekilde görebiliyoruz. A34 30 FPS bandında dalgalı bir oyun deneyimi verirken ara ara FPS düşüşlerini net şekilde hissediyoruz. Ancak A54 tarafında 30 ile 40 FPS bandında daha akıcı, çok daha stabil bir oyun deneyimi aldığımızı belirteyim. PUBG haricinde diğer tüm oyunlarda A54 farkını ortaya koyuyor. Eğer ki PUBG oynuyorsanız A34 sizin için daha mantıklı olabilir. Şimdi en önemli konuya, yani kameralara geçtiğimiz zaman Galaxy A54'te arka kamera 50 megapiksel OIS destekli bir sensörken ikinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameramız da var. Ön tarafa baktığımızda da 32 megapiksellik 2 yıldır değişmeyen aynı ön kamera bizlerle birlikte. Galaxy A34 tarafına geldiğimiz zaman da arka tarafta 48 megapiksellik bir ana kamerayı görebiliyoruz. Yine burada da OIS desteği mevcut. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameraya da Galaxy A34'te yer verilmiş. Videolar kısmında da her iki telefonumuzla 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. İki telefonun da video performansını ben gayet beğendiğimi belirteyim. Açıkçası kameralar kısmında gerçekten başa baş cihazlar. Batarya anlamında da iki telefonumuzun birebir aynı olduğunu belirtmekte fayda var. 5000 mAh batarya ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Kutu içeriğinden her iki cihazında bir adaptör çıkmıyor. Bunun yanında bir silikon kılıfa da yer verilmemiş. Yani aldığımız zaman bir adaptör masrafımız olacak. Batarya performansı deneyim açısından İki cihazın da bir günü yoğun kullanımlarda da rahat bir şekilde tamamladığını belirteyim. Hem işlemcilerimizin verimli olması hem de AMOLED panelin getirmiş olduğu avantajlarla batarya yönünde A34'te de A54'te de bir problem yaşamıyoruz. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle de birlikte geliyor. Ses kalitesi, ses yüksekliği açısından da İki cihaz arasında neredeyse hiç fark yok. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu da Galaxy A34'te de A54'te de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda Galaxy A54 Wi-Fi 6 desteğiyle bir adım öne geçiyor. 5G, Bluetooth 5.3, NFC gibi destekler iki telefonda da var. Son olarak da iki telefonda da suya ve toza dayanıklılıkta IP67 sertifikasıyla
orta segmentin en iyi iki cihazı olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsak Galaxy A34'te, A54'te şu ana kadar çıkan en dolu A serisi telefonlar diyebilirim. Hem esneme problemlerinin giderilmiş olması hem de kamera ve performans anlamında biraz da üst seviyeye yaklaşmalarıyla iki cihazı da çok beğendiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gayet alınabilecek cihazlar. Aradaki fiyat farkı şu an için 1500 TL. Bana soracak olursanız Exynos 1380 uzak durmanız gereken, alınmayacak bir işlemci kesinlikle değil. Bu kez Samsung kendini gerçekten geliştirdi. Exynos 1380'in hem performanslı hem verimli hem de ısınmayan bir işlemci olmasıyla A54 bence daha alınabilir ve mantıklı bir konumda diyebilirim. Çünkü arada çok fiyat farkı yok. Hem ön kamera hem de ana kamera anlamında A54 bir adım daha önde olduğu için performans anlamında da bir sıkıntı çıkarmayacağından A54 bu fiyatlarıyla bana daha mantıklı geliyor. Genel deneyimiyle, ekranı, bataryası, performansıyla A34'te kesinlikle çok başarılı bir cihaz. Ancak daha alınabilir bir seviyeye gelmesi için 9000 bandına gerilemesi gerekiyor. Eğer ki 9000 bandlarına A34 gelirse kesinlikle bu senenin en çok satan telefonu olacak. Şu an için 12.000 TL bandındaki fiyatıyla A54 A34'ten daha mantıklı. Son olarak da iki telefonun yazılım anlamında çok büyük artılarının olduğunu belirteyim. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Bu cihazların hem uzun ömürlüğünü arttıran hem de yazılım anlamında güncel kalmasını sağlayan en önemli detaylar. Şu an için rakiplerine baktığımızda da yazılım konusunda bu iki cihaz zirvede diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A54 mü yoksa A34 mü alınır? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve sizce başka hangi cihazları karşılaştıralım onu da belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.